Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Hiç e-futbol parası ve GP harcamadan sadece adaylı sözleşmelerle kurduğumuz kadromuz bu şekildeydi. Bu kadromuza yeni adaylı sözleşmelerle futbolcu alacağız. Şöyle bir durum var. Bir tane adaylı sözleşmemin süresi dolmak üzere. Hem o silinmeden oyuncu alalım istedim. Onun yanında birkaç tane daha futbolcu alıp kadromuzu güçlendirelim. Yüksek seviyeli isimler de vardı. Olabildiğince yüksek seviyeli isimleri kadromuza katmaya çalışırız. Şu anki kadromuza baktığımızda santrafor 2 tane yüksek seviyeli var. Jesus, Vlahovic. Vlahovic'in bu hafta form durumu D'ye gelmiş. Bir formsuz herhalde o var ama maç öncesi de değişebilmekte. Ofansif orta sahaya takviye yapabiliriz. Kenara futbolcu alabiliriz. Hadi 2 tane santraforumuz var. Şimdilik işimizi görecektir. Kaleci bir tane var elimizde. Kaleci de alabiliriz. Hem de yüksek seviyeli Sommer var. Sommer'i de kadromuza katabiliriz. Santrafor olarak yedeklerde Napoli takımının santraforu Simeone de var. O zaman seviyesi düşüktü ama şimdi bu adam gelse seviyesi daha da yüksek olacaktır. Napoli'de bu sezon oyuna sonradan girdiğinde Osimhen'in sakat olduğu dönemlerde epey goller attı. Takımını o da sırtladı, götürdü. Onun da seviyesini Konami muhakkak arttıracaktır. Seviyesi düşük isimlerimiz yedeklerde bulunuyor. Bu kadromuz birkaç ay sonra, birkaç tane daha böyle farklı adaylı sözleşmeler geldikten sonra daha da güçlü bir hale gelecek. Şu an 2588 kolektif gücümüz var. Bazı futbolcular maksimum seviyelerinde de değildi. 2600'ü şimdi bu videomuzda geçirmeye çalışalım. Aşağıdaki adaylı sözleşmeye tıkladığımızda elimizdeki adaylı sözleşmelerden kaç tane var? Son kullanma tarihleri ne zaman, saatine kadar söylüyor. 25 Şubat 2023 21.15 saati itibariyle 5 yıldızlı bir tane adaylı sözleşmemin süresi dolmakta. Bunu kullanmazsak silinecek. 5 yıldızlı futbolcu alacağız. Ben yine birkaç tane daha alayım istiyorum arkadaşlar. Hatta en yüksek seviyelerden bir iki tanesini de alabiliriz. Mesela burada 99 seviyeye çıkan Oyarzabal var. Oyarzabal'ı kenarda kullanabildiğimiz gibi ofansif orta sahada da kullanabiliriz. Santrafor'da da kullanabiliyoruz. Oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. Ofansif orta sahada da bir tane yüksek seviyeli futbolcumuz var. Ares Keita. Oyarzabal'ı alıp ofansif orta sahada da kullanabileceğim için değerlendireyim istiyorum. 5 yıldızlı adaylı sözleşmemizde ilk olarak Oyarzabal'ı alalım. Kendisini fullleyelim. Önemli bir futbolcu. En yüksek seviyeli isim kendisi. Burada 98'lik James de var ama şu an sağ bekimiz iyi. İşimizi görüyor. Atletico Madrid takımının sağ bek futbolcusu. Buraya geçecek olursak kaleci sıkıntımız var. Burada da Sommer var. İyi bir kaleci, yüksek seviyeli. Adaylı sözleşmeyle alalım diyorum kendisini. Bir tane 5 yıldızımızı da bu şekilde değerlendirelim. Bir de benim merak ettiğim futbolcu Chelsea takımının sol açığı Modric. Hız hızlanma değerleri iyiydi ama diğer özellikleri düşüktü. Bir de sahada görelim. Bakalım sahada nasıl oynayacak? Toplu topsuz nasıl koşuyor? Topu nasıl sürüyor? Adam nasıl geçiyor? Çalımları nasıl? Onu yakından görmeye, incelemeye çalışırız. Ben buradan bir de Mudrik'i alayım istiyorum. Chelsea takımı transfere çok para harcadı. Bu futbolcuya da bayağı bir bonservis verdiler. Bakalım bonservisinin karşılığını gerçek hayatta sahada gösterebilecek mi? Oyunda da ne kadar etkili oynayabilmekte? Mudrik inşallah yani bekleyeni verir kendisi. Diğer tarafa geçecek olursak stoperde de sıkıntımız vardı. Alsak mı almasak mı kararsız kaldım. Belki bir sonraki adaylı sözleşme paketinde yüksek seviyeli stoper gelir 5 yıldızlı. Onu da alabiliriz. 4 yıldızlı burada var. 3 yıldızlılar da var elimizde ama kalsın. Bir sonraki adaylı sözleşme paketinde belki 5 yıldızlı çok güzel bir stoper futbolcusu gelir. O zaman da stoper alabiliriz. Alınma sırasına göre sıralasak 3 tane futbolcu aldık. Kalecimizi bir çekelim. Sommer bu hafta formsuz mu acaba? Bayern Münih geçen hafta kaybetti. Hiç de bakmadık. Çok göbeğimiz var. Şu 87'liyi çıkaralım. Kaleciyi her zaman sol üste yerleştiriyorum. Ben de böyle bir takıntı mı denir bilmiyorum. Yani alışkanlık ya da takıntı var diyebiliriz de. Sommer'e bakalım. Harbiden kötü gelmiş. 3 tane gol yedi çünkü. Maç öncesi değişebilir ama. Vlahovic de formsuz. Mudrik de formsuz. Şansımıza aldığımız 3 futbolcunun ikisi formsuz geldi. Ama Mudrik'in süper yedek becerisi vardı. Onu da çekelim kenara. Ne yapalım? Nico Williams kalsın. Sağ bekimizi çıkarsak mı? Yedeklerde de hiç savunmacımız yokmuş bizim. Sağ bekimiz dursun. Şu göbeği çıkaralım en iyisi. Bizim savunmaya futbolcu almamız lazım. Hem stoper hem bekte oynayabilen futbolcular da var. 3 yıldızlı. Onlara da bakabiliriz. Oyarzabal. Buradan bu diğer santraforumuzu şimdilik çıkaralım. İlk olarak Oyarzabal'ı fullleyelim.
Hatta Oyarzabal'ı şöyle alalım. Bu genç futbolcuyu da ben beğenmiştim. Simons. Etkili bir isim. Çabuk. Ne kadar antrenör isteyecek? Elimizde ne kadar antrenör var? Bu kadarmış. Çok istemez inşallah. 6 tane 10 binlik gitti. 7 tane gitti. Şimdi 4 binlikleri verelim. 74-78 bin DP. Oyuna bıraksak 96'ya kadar çıkardı. Herhangi kaleciliğe falan basmadı. Zıplama sıçramaya da basmadı hiçbir şekilde. Fiziksel temas değeri düşük olacaktır baya. Ofansif farkındalık. Buralar hep yeşil. Buralar çok güzel. Ve 85'in üzerinde. Harika. Bitiriciliği 78. Orası düşük. Duran topu pek iyi kullanamıyor ama falsosu 80. Hızı 79. Hızlanması 80. Hızlanma değerlerine de bayağı da basmış aslında. Zıplama fiziksel değerleri de bu şekilde denge dayanıklılık. Oyunu yaptığı şekilde kaydedelim. Onayla. 99 seviyeye kadar çıkıyor kendisi. Kadromuzda da 99. Mudrik'i şimdi bir fullleyelim. Ne kadar antrenör isteyecek? 10 binliklerden 2 tane kalmış. 4 binliklere basalım. Bu az istedi. Çok iyi oldu. Binliklerden bassak yine aynı şeye geldi. Oyuncu ilerlemesi. Hız değerleri çok iyi ama başka da bir şey yok adamda. 90'a kadar çıktı. Top sürmesi 90. Pasları düşük. Bitiricilik kötü. Falso kötü. Hızlanması çok iyi. Topu da sürebiliyor. Dayanıklılığı 69. Genç futbolcu. Bir kaydedelim. Becerilerine de bakalım. Hangi becerileri vardı kendisinin? Hatta doğrudan kadromuzu alalım. Vlahovic bu hafta formsuzdu. Onu 7'ye çektik. Oyuncu ayrıntıları. Gezici kanat oyun tarzına sahip. Ofansif orta sahada da kullanabiliyormuşuz. Sol açık ofansif orta sahada en yüksek haliyle oynayabilmekte. Diğer yerlerde biraz daha düşüyor seviyesi. Zorlanırsak kullanırız. Becerileri de bunlar. Süper yedek olması, çift vuruşun olması gayet iyi oldu. Çalım yaparken ben çift vuruşu kullanıyorum. Süper yedek oyuna sonradan soktuğumuzda form durumu daha yüksek olacaktır. Bir de kalecimiz vardı, Sommer. Bunu biz az kadroda bile kullanabiliriz formda geldiğinde. Zaten bu hesabımıza istediğimiz kalecileri çıkaramıyorduk. Şimdi Sommer'i almış olduk. Aldığımız haftada formsuz oldu kendisi. Basıyoruz. Evet, bu kadar gitti. Evet, tam bu kadar gitti. Oyuncu istatistikleri bırakalım. 94'e kadar çıktı. Zıplamaya 4 tane basmış. Kalecilik özellikle zıplaması ne kadar oldu basmasına rağmen? 91. Aslında bizim kalecimiz iyi zıplıyormuş. Yani basmasak bile yeterdi. Kaleci uzanması 79. Farkındalık, yakalama, savuşturma böyle. Refleksi iyi. Yani zıplamadan alıp belki buradan kaleciliğe de basabiliriz. Ama kalsın, zıplaması yüksek olsun. Onayla dedik. 94'tü. Kalemizde 97 oldu kendisi. Bizim elimizde De Gea vardı en yüksek seviyeli. O da 97'ye kadar çıkmaktaydı. Bu da 97. Elimizdeki en yüksek kalecilerden bir tanesi oldu Sommer. Şu an kadromuz da bayağı güçlü oldu. Özellikle de 5 yıldızlı isimlerden aldığımız Jesus, Saka, Oyarzabal, Casemiro, Sommer, işte yedeklerde Vlahovic'imiz var. Bunlar etkili isimler. Normalde az kadroda bile kullanabileceğimiz futbolcular. Ben bu gizli forvet Deulofeu'yu da beğenmiştim. İyi bir futbolcu, tekniği var. Online hızlı maç bölümünde oynadığım için de toplam maç sayısını 0 gösteriyor arkadaşlar. Bu online maçta oynanan maçlar oyuncunun istatistiğine falan sayılmıyor. Ondan dolayı 0 maç olarak göstermekte ama ben Deulofeu'yla 3-4 tane maç oynamıştım. Etkiliydi. Oyuna sonradan dahil ediyordum. Rakip oyuncular da zaten yorulduğu için rakip sahada daha etkili olabiliyordu. Yine maça sonradan sokmaya çalışırız kendisini. Rakibimiz geldi. Fenerbahçe takımı geldi. İsmail Zcan kullanıcı ismi. Bir rakibimizin kadrosuna bakalım. Nasıl bir kadrosu var? Sonra form durumuna bakacağız ama formsuz gelen isimlerimiz olabilir. Biraz geç geldi burası. Rakip eski bir oyuncu. Ronaldinho, Rijkaard, Casillas o isimlere sahip. Yedeklerde Patrick Vieira'sı var. Biz hemen form durumuna bakalım. Yapma. Çok kötü. Vlahovic nasıl? Vlahovic formsuz da o formda geldi en azından biraz daha iyi. Arrascaeta da kötü. Ofansif orta sahaya Simons'u alacaktım. O da iyi gelmemiş. Şöyle baktığımız zaman ofansif orta sahada oynatacağımız isim yok ama şu GF'yi oraya çeksek 86 şimdilik onunla oynayalım. İşimizi görecektir. Bu kadar da beklemedim. Öyle oyuncular formsuz geldi ki alternatif yok. Kenardaki isimler formsuz gelse yedeklerde açık futbolcuları var. Kilit pozisyonlardaki isimler formsuz geldi.
Rakibin menajeri Claudio Soucek. United Fenerbahçe maçı. Vlahovic de etkili bir isim. Ben beğeniyorum. Aradan yolladık. Hadi bir Vlahovic'e doğru geçmedi. Faulü de biz yapmışız. Ceza sahası dışından şutu. Kalecimiz formsuz gelmedi bu arada. Bu hafta form durumu kötüydü fakat maç öncesi iyi geldi. Normaldi galiba. Havadan Somer'le yollayalım bakalım. Molina. Sağ taraftaki isim Saka. Ortadaki isim Oyarzabal. Deulofeu. Tekrardan Oyarzabal. En sağa dönsek. Saka. Çok hızlı. Kaldıralım topu. Ön tarafta vuruş. Asfalt Lavut. Gole çok yaklaştık. Bize gelir. Şu ortadaki ismi yollasak. Deulofeu. Tek pas. Vlahovic. Vlahovic'in şutu. Asfalt Lavut. Vlahovic'le zorluyoruz. Zor açıydı ama gerçekten çok zordu. Yıkılmadı. Fiziksel temas yönünden bayağı ayakta durdu. Güçlü durdu kendisi. Şutunu da çıkardı. O açıdan güzel şut çıkarmak çok zordu. Bir korner kazansaydık en azından iyi olurdu. Adam yerde. Hakem devam dedi. Oyarzabal'ı görelim. Oyarzabal topu bir sürsek. Ama Ricard da hızlı değil. Şöyle bir dönelim. Sağ. Hadi bir orta yapalım. Normal ortamız. Bir kafa gelmedi. Düşen top Vlahovic bu sefer attı. Oyarzabal'la ortamız. Oyarzabal en azından yıkılmadı. Yanındaki Ricard'tı. Onu yere doğru savurdu. Ortası fena değildi. Şuradan yollasak. Mudryk ilk 11 dedi. Bunu unuttuk biz. Ben yedeklerde zannettim. Mudryk tarafından gitmeye çalışalım bu arada. Deulofeu. Mudryk. Tekrardan Mudryk'i bulsak. Hadi bakalım topu nasıl sürüyor. Ayağımızdan açtık. Yetişti adam. Hatate. Player otomatikten çıkarmak isterdim Hatate'yi. Seviyesi yüksek değil ama özellikleri güzeldi kendisinin. Şu ortadaki isim. Oyarzabal'ın gelişine şutu. Out'a çıktı. Nico Williams'ı görsek. Nico Williams. Bir daha onu görelim. Geri çek. Yukarıdaki adamımız Simons. Oyarzabal yolladı falsoyu. Üstten out. Daha etkili vuruş çıkarabilirdi ama. 99 seviyeli futbolcu. Casillas uzun yolladı. Savunmamız şu ana kadar hata yapmadı. Simons. Nico Williams. Solda onu görelim. Nico Williams. Bekimizi görsek. Bilint'in ortaları iyidir. Çok geriye gitti orta. Oyarzabal'ın gelişine şutu kaleci Casillas. Bilint de nereye orta yaptı? Ta ceza sahası dışına gitti orta. Oyarzabal'ı çok yormayalım. Kaleciye gitti top. En soldaki adamımızı atsak. Bilint. Tekrardan Nico Williams. Hızlı isim. Onunla içeri doğru girelim. Sağına doğru çek. Olmadı. İstediğimizi yapamadık orada. Top rakipte. Ronaldinho. Kunde. Oyarzabal. Ceza sahası dışından şutumuz. Oyarzabal'ın şutu asfalt Lavut. Kaleyi bulamıyor adam. Çok ilginç. Önü de boştu. Tamam çok yoruldu kendisi. 90 küsürlerde vurduk bu şutu ama en azından isabet sağlamasını beklerdik. 92. dakikada rakibimiz duraklattı. Aslında maç bitecekti vurduğunda. Herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacaktır galiba. Bu arada bir enerjilere bakalım. Şu an maç biterken hiç enerjisi yüksek adamımız var mı? Kaleciyi saymayalım. Rakibimiz oyuncu değiştirdi galiba. Çok ilginç. Artık maç bitti. Son ataklık belki şansı olabilir. Onun için yaptı bunu. Hakem bitirdi maçı. Ayakta kalan enerjisi olan futbolcumuz yoktu. O iki taneyi sonradan oyuna dahil ettik. Onları da saymayalım. Diğer futbolcularımız yorulmuştu. Stoperler falan da yorulmuş. Az gol oldu bu maçımızda. Biz bir maç daha atalım. Özellikle de Mudryk tarafını pek etkili kullanamadık. Mudryk tarafından da ben hücum yapmak istiyorum. Bir de Oyarzabal'ı sol tarafa mı çeksek? Kanada mı alsak? Belki onu da yapabiliriz. Oyarzabal'ı sağ açıkta kullanabiliyoruz. Saka'nın yerine farklı bir ofansif orta saha alabiliriz. Simons. Saka da öyle bir isim ki sol bekte bile oynayabilmekte. Hatta öyle yapalım. Saka'yı sol bekte kullanalım. Mudryk'e destek olsun. Önüne doğru gelsin. İnşallah form durumu iyi gelir takımın.
Rakibimiz geldi. Kral Galata. 2577 kolektif gücü var. 1905 Galata Fan. Koyu Galatasaraylı bir rakibimiz var. Mudryk formsuz geldi ama süper yedek kendisi. Onu şimdi çıkaralım. İkinci yarıda oyuna dahil edelim. Oraya Nico Williams çekelim. İkinci yarıda normal olacak form durumu. Rakibe bakalım. Üçlüyle geliyor. Ortada bir dörtlüsü var. 3-4-3 2 GF'li. Yedeklerde bu isimleri. Icardi'si var. Mertens'i var Galatasaray takımından. Rakibin menajeri Xavi. Barcelona takımının menajerini kullanıyor. Top çevirme oyun tarzıyla oynamakta. Ana doğru yolladı. Sağ bekimizin vurması lazım. Kunde. Stoperi görelim. Sol bekimiz. Aşağıda boşluk var. Evet, rakibimiz üçlü oynadığı için sürekli boşluk veriyor. Şu yukarıdaki koşu yapan isim Arrascaeta. Bir çalım. Şimdi falso. Kaleci kurtardı. Arrascaeta ile gole çok yaklaştı. Kaleciden mükemmel bir kurtarış. Şuradaki geçişi fena değildi. Rakibi yere yolladı. Kurtarış çok iyi. Oyarzabal'ı bir daha görsek. Offside'e düşmeden arkaya doğru yolladık. Karşımızda Stones. Topu kaldırdı. Gabriel Jesus'un kafası ön direkte tamamladı 1-0. Oyarzabal'dan güzel bir orta. Çok hızlı bir isim değil. Stones bile ona paralel bir şekilde koşabildi. Ama ortayı iyi yaptı. Topu kaldırdı, indirdi. Gabriel Jesus. Kafasıyla çok önde değil ama yine de kafa goller atıyor kendisi. Onunla da bayağı oynadık. Güzel bir futbolcu. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeli aldığım için memnunum. Arrascaeta. Yukarıda çok adamımız var ama biz Jesus'u görsek. Gabriel Jesus. Kaleci çıkmış. Kaldırdım dedik topu ama topu kaldıramadı. Duran topta topun başına kim gelecek? Yine Jesus mu geliyor? Duran top değeri kaç? 71. En yüksek 81 var. Başka yok. Arrascaeta ile kullanalım. Doğrudan kaleye yollasak. Hadi Arrascaeta. Kaleci dönen top. Gol olmadı. Öyle bir yere sektirdi ki böyle Haaland gibi biri olacaktı. Yükselip vuracaktı kafayı. Kalede bomboştu. İkinci yarıya biz başlayacağız. Gabriel Jesus. Casemiro. Tek pasla savunma arkasına yollasak. Gabriel Jesus santratak değiştirdi. Falsoyu yolladı. Kalecinin son anda müdahalesi. Kaleciden çok kritik bir kurtarış. Santra taktiği güzeldi. Jesus burada arkaya iyi kaçtı. Çok iyi ortadaki adamını gördü. İyi paslaşmalar. Saka. Sol bekte oynatıyoruz ama topu çok iyi kazandı. Mudryk. Çalım hareketi iyiydi. Fena değildi. Bir daha onu görelim. Şimdi sol tarafı. Bir daha Mudryk'i görsek. Hadi bir falso. Falsosu. Kaleci Oliver Kahn. Hiç zorlanmadı Oliver Kahn tutarken. Biraz daha sert vurması lazımdı. Sağdaki adamımız Oyarzabal. Rakibin 3 tane stoperi var. Bayağı boş. Bergwijn. Mudryk. Dudak uçukla tam vurduk bu sefer de. Avuta attı. Kaleci de çıkmıştı zaten. Mudryk'i de hiç iyi yapamamışlar. Benzetememişler kendisine. Şu önündekine ver. Saka. Önündekine veremedin. Gnabry. Son atak rakibimizin. Lionel Messi döndü. Pasını verdiği anda bitirdi. 1-0 bitti. Az gol oldu maçımızda. Şutlar yine vardı. Özellikle de Mudryk 1-2 tane net pozisyona girdi ama değerlendiremedi. Oyuncu derecelerine baktığımızda rakipte Oliver Kahn 6, Süle 6, bizde Jesus 7.5. Oyarzabal asist yaptığı için yüksek aldı. Yoksa Oyarzabal da etkisizdi. Yeni oyuncularımızı değerlendirdiğimizde Oyarzabal'dan ben daha iyi performans bekliyordum. Hız hızlanması düşük olduğu için ben kenarda hızlı futbolcuları kullanmayı daha çok seviyorum. Hem topsuz hem de topa sahipken hızlı olmasını istiyorum. O anlamda zayıflığı var. Şutları da iyi değildi. Yani bu maçlarda baktığımızda falso vuruşları falan. Başka maçlarda yine onun üzerine oyunlar oynayabiliriz. Bakalım, yüksek seviyeli futbolcu. Ofansif orta sahada kullanırız. Kenarda değil de. Burada yeni transferlerimizden diğeri Mudryk. Hızlı, birkaç tane şut çektik kendisiyle. İsabet sorunu vardı. İsabeti sağlayamadı. Hızlanma değerleri yüksek fakat 4 yıldız değildi. 3 yıldıza verilebilecek bir futbolcuydu bu özelliklerde. 4 yıldız adaylı sözleşme için özellikleri bence düşük. Diğer Sommer öyle amşan bir kurtarış da yapmadı. Şimdi Sommer'i değerlendirmek için bu maçlar kıstası olmayacaktır. Başka maçlarda değerlendirmek lazım. Özellikleri iyi bir kaleci. Bu adaylı sözleşmeli aldığımız isimlerle yine maçlar oynamak lazım. Özellikle de Oyarzabal, Sommer yüksek seviyeli isimler.
Başka maçlarda nasıl oynayacaklar? Onu da ayrı bir gözle inceleyeceğiz. Sizlerin adaylı sözleşmeli aldığınız isimler varsa beğenip beğenmediğinizi yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.